Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, değerli gurbetçilerim, yurt dışında yaşayan değerli vatandaşlar. Gün geldi çattı. Biliyorum sizler pasaportunuzu, kimliğinizi, ehliyetinizi, arabanın sigortasını, ruhsatını, vekaletnamenizi, her şeyini hazırladınız. Aracının bakımını yaptınız. Bunu da biliyorum. Şimdi siz tarihi bekliyorsunuz. Günleri sayıyorsunuz. Saatleri, dakikaları, saniyeyi, o anı bekliyorsunuz ki motoru çalıştırıp Sıla yoluna çıkmayı ve memlekete doğru gitmeyi. Konumuz memleket, konumuz Türkiye değerli izleyiciler. Bu kısa videoda sizi tekrardan bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır bazı şeyleri. Onun için sizler de videomu paylaşırsanız, şimdi Sıla yolu başlamadan bütün vatandaşlarımızı tabii bu konuda duyurursak kimse Türkiye'de mağdur kalmaz. Değerli izleyiciler, olur ya, Türkiye'ye giriş yaptınız, hoş geldiniz. Trafikte gidiyorsunuz. Bir olay oldu, başka bir araçla o sizi sıkıştırdı, sen gaz verdin, o fren yaptı filan fincan derken senin şarteller açtı, sigortalar yandı, öfkelendin, frene bastın, onu da durdurdun, aracından indin. Türkiye'de bunun bugün cezası şöyle, 4.000 euro. Doğru duydunuz, 4.000 euro, 180.000 lira para cezası kesiliyor. Sürücünün ehliyeti 60 gün alınıyor. 30 gün aracına el konuluyor. Şimdi belki diyeceksin ya ben Hamburg'dan gittim, benim ehliyetimi alamaz. Senin ehliyetini alamaz ama sana Türkiye'de ömür boyu araba kullanma yasağı verebilir. Lütfen buna dikkat edin. Bundan evvel video yapmıştım, biliyorsunuz biz Türkler düğün yaptığımız zaman konvoy yaparız, kornalara filan basarız, trafiği durdururuz, araçtan ineriz. En öndeki arabanın önünde davul zurna göbek atarız. Diyeceksiniz belki benim memleketimde daha halen var, jandarma da göbek atıyor bizden, polis de göbek atıyor. Ama işte değerli izleyiciler, her yerde o jandarmalar göbek atmıyor. Bazıları da ceza yazıyor. Bunun cezası 90.000 lira. Bunun cezası 90.000 lira. Ondan sonra makas atmak, ters taraflı arabayı kullanmak, yani gelen yola ters taraflı gitmek, efendime söyleyeyim, mahsus trafiği yavaşlattırmak, frene basmak. Bunların para cezaları 90.000 TL'den başlıyor. 60 gün ehliyet alınıyor, 30 günde aracınıza el konuluyor. Dikkat. Belki olabilir. Bakın sizin memleketinizde bir şey demezler ama ben Bursalıyım, Karacabeyliğim. Artık Karacabey'de böyle şeyler olmuyor. Belki köy yerlerinde bir şey demezler. Orada arabanın önünde davul zurna tabii ki göbek atabilirsin. Orada bir şey demezler diyorum ben ama bakın dikkat, yani yanlış söylüyorsam kusuruma bakmayın. Çünkü kanunlar, kurallar bayağı Türkiye'de de sertleşmeye başladı. Köy yerlerinde de artık jandarmalar sıkı sıkı kontroller yapmaya başladı. Bizim köyümüzde de öyle. Benim köyümü merak ediyorsanız Bursa Karacabey'in Bakırköy'ü. Hız sınırı. Değerli izleyiciler, hız sınırı. Türkiye'ye geldik, aman bastır, yapıştır. Yok artık. Her yerde radar var. Arabanız hangi plakayı taşırsa taşısın sisteme alıyor. En geç Türkiye sınırından çıkarken tıpış tıpış sen cezalarını ödeyeceksin. Bunun yani bir başka çıkışı yok. Murat Bozdağ'ın başına geldi. Türkiye'den Yunanistan'a giriş yapıyorum, geri döneceğim Sıla yolu için, Sıla yolu videoları için. Beyefendi dedi hızlı gitmişsiniz dedi ve hızlı gittiğim yeri de biliyorum. Sinekçi köyündeydi. Nerede çekmiş dedim, bana söyleyemedi nerede olduğunu ama ben görmüştüm, çakmıştı beni. Valla buranın parasıyla bir 30-35 frank bir para ceza ödemiştim. Hatta kredi kartından ve Türkiye'den çıkış yapmıştım.
Memur hanımdı. Peki dedim memur hanımefendi, ya ödeyemezsem o zaman dedi Türkiye'den çıkamazsın. Şimdi cezalar ne kadar? %10'dan %30'a kadar. Ya şimdi fark etmez nerede kullandığını. İstersen 50'lik yerde, 80'lik yerde, 100'lük yerde kendiniz hesaplayabilirsiniz. %10'dan %30'a kadar. Yani 100'lük yerde 110'dan 130'a kadar 2168 Türk lirası para cezası. Haziran ayındayız, 2025 yılındayız. Bu cezalar 3 ay 4 ay sonra gene değişebilir. Buna bir şey diyemem. Değişirse tekrar videosunu yaparız değerli izleyiciler. %30'dan %50'ye kadar, yani 100'lük yerde 130'dan 150 kilometre hıza 4516 lira. %50'den fazla sürenlere, yani 100'lük yerde 155 ile yakalanırsan 9268 Türk lirası. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Büyük para. Ama İsviçre'de 100'lük yerde 155 gittin mi adamı iyi ağlatıyorlar. Çok çok fena bir şekilde. Yani o mahkemeye giriyor. Aldığınız maaşa göre size para cezası geliyor değerli izleyiciler. Yani 300 euro, 500 euro diyemem. Şimdi 5000 euro kazanıyorsan başka bir miktar ödüyorsun. 12.000 euro kazanıyorsan başka miktar ödüyorsun. Ve inanın bana İsviçre'de 12.000 frank para kazananlar var. Hatta bizim Türk vatandaşlarımızdan da var. Yorumlarda yazabilirsiniz. Belki alan vardır. Değerli izleyiciler, Türkiye'ye girdiğiniz zaman bakın, köy içlerinde radarlar var. Ben daha yeni gittim. Mayıs'ta gittim, geldim, kendi gözlerimle gördüm. Ondan sonra yeni sistem çıktı. Dikkat edin, bakın sağda tabelalar var. Orada yazıyor. Buradan diyor gelecek diyor 16 kilometre, 20 kilometre, 25 kilometre. Biz senin diyor ortalama hızını takip ediyoruz. Yani o tabelerin orada seni veyahut da oralarda sisteme alıyor. 16 kilometre dedi. 16 kilometre ortalama hızı hesaplanmış bir şekilde sen o hızı geçersen sisteme alınıyorsun. Ve Türkiye'den çıkarken karşına çıkıyor. Dikkat! Belki aynı günde sen o hıza geldin, yetişemedi, sınırda çıkmadı diyelim. Gelecek sefere Türkiye'ye gittiğin zaman gene karşına bu ceza çıkacak. Peki nasıl kontrol edebilirsiniz? Almanya'ya geldiniz. Nasıl kontrol edebilirsiniz? Onun da yolunu bulduk. Bu videonun altında arkadaşlar link var. O linke tıklayın. Plakanızı yazın. Karşınıza çıkacak. Türkiye'de cezanız var mı yok mu? Çıkacak. Hiç problem yok. Ve bunu tabii ki arkadaşlarınıza, oturduğunuz yerde komşularınıza, akrabalarınıza da gösterirseniz onlar da kolayca bakabilir. Olur ya, şimdi Türkiye'den gelmiş olursun, sınırda sana hiçbir şey demezler ama içinde böyle bir sıkıntı olur, dersin ya filanca yerde galiba beni çakmıştır, çakmamış mıydı filan. Ben de öyle bir adam, böyle şeyleri çok kafaya takarım. Oradan da bakabilirsiniz. Bekleyin, 1-2 hafta bekleyin. Ondan sonra tekrar oradan o linkten plakanızı verin ve bakın bakalım para cezanız var mı? Yani trafik cezanız var mı? Evet değerli izleyiciler, öbür ülkelerde zaten dikkat etmeniz lazım. Bunları da dile getirdik. Bulgaristan'da da başladı bu sizi takip ortalama hızınızı. Yani eskiden bir radar vardı, şak diye çekiyordu, ileride polis durduruyordu. Ama şimdi öyle bir yaptılar ki sizi birkaç kilometre radarlarla takip edip ortalama hızınızı hesaplıyorlar. Bu Sırbistan'da da başladı, Bulgaristan'da da başladı. Onun için her yerde hızınıza dikkat ederseniz, keyifli bir şekilde gidip gelirseniz tabii ki ne sizin başınız ağrır ne de cüzdanınıza zarar görmüş olursunuz. Güzel bir şekilde gitmiş gelmiş olursunuz.
Değerli izleyiciler, Sıla yolu sevenler, daha söylenecek o kadar çok şey var ki. Yani bir başlasam 2-3 saat sürer ama kısa kısa yapıyoruz ki bu videoları sizin de fazla vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah bu videom sizin için bilgili olmuştur, yararlı olmuştur. Yararlı, bilgili olduysa bir like verirseniz tabii ki sevinirim, memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlar da ücretsiz abone olarak bana destek olurlarsa tabii ki sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.